Almanya'da ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde ırkçılar hortladı. Şimdi geçtiğimiz aylarda Kuzey Ren-Vesfalya bölgesinde görevli 170 tane polisin ırkçılık yaptığı ortaya çıkmıştı ve bunların kurdukları WhatsApp hattında ırkçı paylaşımlarda bulundukları ortaya çıktı. Bu kişilerin cep telefonlarına el konuldu. Şimdi işin enteresan tarafı şu. Bu polislerin, yani adaleti, hukuku korumakla görevli olan polislerin ırkçılık yaptığı açık beyan bir şekilde ortada. Ama ne hikmetse bunlara hiçbir şekilde 12 ayın üzerinde bir ceza vermiyorlar. Çünkü 12 ayın üzerinde bir ceza verilirse bu polisler meslekten men edilecek, atılacaklar. Bunları göstermelik, kamuoyu tepkisinden korktukları için 7, 8, 9 ay gibi, 10 ay gibi cezalar veriyorlar ve sonra bu ırkçı polisler, değerli izleyicilerim, kaldıkları yerden hiçbir şey olmamış gibi görevlerine, yani bu ırkçılık görevine devam ediyorlar. 170 tane polisin olması demek aslında bunların en az 2-3 bin kişi olduğunun göstergesi. Bu yakalananlar 170 kişi. Kim bilir daha neler var. Kayıtlara geçmeyen, vatandaşı sokakta çevirip hukuk dışı davranan, ırkçılık yapan daha ne polisler var acaba? Ama hiçbirini meslekten, çok böyle ekstrem dışında hiçbir şekilde meslekten atmıyorlar. Şimdi 8-9 ay ceza veriyorlar. Döndüklerinde daha da kinleniyorlar. Düşmanca tavırlarına daha da artı bir dozaj ekliyorlar. Hani insan hakları, hani demokrasi, hani hukuku korumakla görevli polis? Nerede? Bütün hepsi için söylemiyoruz. Görevini dürüst yapanlar var tabii ki. Ama ne hikmetse içinde bulunduğumuz dönemde bunlar adeta hortladılar. Alman siyasetçiler de çıkıp bunlarla ilgili daha sert yasalar çıkarmıyorlar ısrarla. Ne hikmetse. Yasaları sertleştirseler belki ırkçılık yapmaları bu kadar kolay olmayacak. Tabii ki insanların zihninden ırkçılığı silemezsiniz. Çok zor şeyler. Ama Almanya gibi yabancılarla, göçmenlerle yaşayan bir ülkede adaleti, hukuku korumakla görevli polis yapıyorsa sokaktaki adama bir şey söyleyemeyiz o zaman. Polisin kendisi yapıyor. Bir sürü vatandaşımız diri diri yakıldı. Hanao'da bir sürü saldırı oldu. Gencecik çocuklar hayatını kaybetti. Hepsi ırkçı saldırılar. Bu mu insan hakları? Bu mu demokrasi? Bu ülkenin kalkınması için 1961 yılından beri Türkler çalışıyor. Göçmenlerle yaşayan bir ülke Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsveç, İsviçre, Norveç. Hepsi göçmenlerle ayakta. Ama ne hikmetse bunu kabullenmek istemiyorlar arkadaşlar. 100 yıl geçse, 100 yıl sonra bizden sonra gelecek olanlar da bu gazeteciler de bunları anlatacaklar. Hiçbir şey değişmeyecek. Belki de ırkçı saldırılar daha da artacak. Çünkü yasalar yeterli değil. Yeterli olsaydı, gereken cezaları alsalardı hiçbir şekilde bu ve benzeri olaylar olmazdı. 170 tane polis ne demek ya? Kuzey Ren-Vesfalya'da, çoğu Köln'de. En çok vatandaşımızın yaşamış olduğu kentlerden bir tanesi. Hatta daha önce kamuoyuna yansıdı. Bir polis diyor ki hadi diyor bugün diyor Türk avına gidiyoruz diyor. O söylemiş olduğu polis itiraf etti. Dedi ki her sabah biz çıktığımızda bana diyor ki hadi diyor Türkleri avlıyoruz diyor bugün diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu kabul etmek mümkün mü? İçinde sanki Türkler ne yaptıysa, ne yapmış yani? Böyle bir ırkçı yaklaşım olabilir mi? Ne oldu bu polis? Meslekten men edildi mi? Hayır, edilmedi. 8-9 ay ceza verdiler. Görevden uzaklaştı. Sonra geldi. Bu sefer ava devam etti. Sinyal vermedi diye, yabancı diye pek çok kişiye hakaretler eden polisler olduğu ortaya çıktı. Sinyal verme. Cezasını yazar gönderirsin. Hakaret nedir? Maalesef değerli izleyicilerimiz, siyasetçiler sesini çıkarmıyor. Bakın
Seçim geliyor Almanya'da. Birlik içerisinde hakkımızı, hukukumuzu eğer aramazsak ve gerçekten bizim hakkımızı, hukukumuzu savunacak olan, kendi içerimizden çıkacak olan siyasetçileri seçmezsek işte yine bunların eline mahkum kalacağız. Hep anlatıyorum, yine söyleyeceğim. Bizim kendi aramızda birlik yok. Avrupa'da yaşayanlar için söylüyorum bunu. Kendi içimizde 80 parçaya bölünmüşüz. Ocusu, bucusu, yok bilmem necisi. Ya bunlara gerek yok. Bu bayrağın altında hepimize yer var arkadaşlar. Dili, dini, ırkı, mezhepi ne olursa olsun ortak payda eğer bu bayraksa bu bayrağın altında hepimize yer var. İnsanları yok o camisi, yok bilmem derneği, yok bilmem şusu busu. Ya bırakın bunları ya. Bırakın bu ayrımcılıktan vazgeçin artık. Onun için ırkçılık olayları patlıyor. Almanya'nın en çok göçmeni Türklerden oluşuyor. Almanya'da en çok. Kaç tane milletvekili çıkartıyoruz? Çıkardıklarımızın yarısı da vatan haini zaten. Terör örgütü PKK'nın onun bunun sözcülüğünü yapıyorlar mecliste. Kendi aramızda, kendi içerimizde eğer bu birliği, dirliği sağlayabilirsek o zaman bu tarz ırkçı olaylar azalacaktır. Siyasetçileri kendi içimizden çıkarmamız lazım. Yoksa öbürlerinin böyle ağzına bakarız. Onların insafına kaderimizi ve çocuklarımızı terk ederiz. Bizler bu ülkelerde göçmen falan değiliz. Bizler bu ülkelerde artık buranın vatandaşlarıyız. Bu mantığa gelmemiz gerekiyor. Birlik olmazsak herkes bir an önce emekli olup Türkiye'ye kesin dönüş yapmanın telaşına girer. Nereye dönüyorsun kardeşim? Çoluk çocuk burada. Her şey burada. Türkiye'ye gittiğimizde de bizi kırmızı halı serip beklemiyor kimse. Böyle bir şey yok. Yaşadığımız ülkede en güçlü şekilde ekonomik anlamda, siyasi anlamda, sosyal anlamda en güçlü şekilde çocuklarımızı en iyi eğitimleri alarak, onların eğitim almasını sağlayarak, en güzel meslekleri bizim çocuklarımızın yapmasını sağlayarak, en güzel ekonomik işleri bizim vatandaşlarımızın yapmasını sağlayarak, en güçlü siyasetçileri de kendi içerimizde çıkartarak biz bu ülkede daha güçlü hale gelebiliriz. Yoksa bunların kaderine kendimizi teslim ederiz. Kaderimizi onlara teslim ederiz. Onun için sizlerden ricam şu bölünmüşlüğü yoktu, o partiydi, bu partiydi. Bizim hepimizin arkadaşlar güçlü birlik olması gerekiyor. Parçalanmışız. Onun camisine o gitmiyor. Onun bilmem derneğine o gitmiyor. Ya ne sorunum var ya? Ne sorunum var? Neyi paylaşamıyoruz? Ne var ortada? Bu bayrak yetmiyor mu? Yok onun mezhebi, dini falan. Ya bırakın bunları ya. Hiçbirimizin birbirimizden farkı yok. Hepimiz bu toprağın çocuklarıyız. Kanımız aynı. Birlik, beraberlik olursak seçimde de, orada da, burada da güçlü oluruz. Yoksa değerli izleyicilerim, bu ırkçılık da, oydu buydu olayları bitmez. O kadar vatandaşımız geçen yılın Şubat ayında Hanao'da hayatını kaybetti. Kaç tane Türk, kaç yüz tane Türk gösteri yaptı? Toplasanız 100 kişi yok. Bu mu yani? Hukuk kuralları içerisinde tabii ki. Ama yani kendi içimizde bile doğru düzgün siyasetçi çıkartamıyoruz. Oy verdiklerimizin bir kısmı bölücü. Türkiye düşmanı. Terör örgütünün maşaları. Federal mecliste bulunanların bir kısmı. Hepsi değil. Onlara gidiyoruz bir daha oy veriyoruz. Yapmayın arkadaşlar. Kime oy verdiğinize bir bakın, bir dinleyin bu adamlar ne diyor. Bunların çoğu boynunda tasmalı tipler. Tasmalarını birileri tutuyor. Türkiye'yi karalamak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Onların umrunda falan değil Almanya'da, Fransa'da yaşayan gurbetçi vatandaşın derdi derman. Hiç umrunda bile değil. Seçiliyor, gidiyor, parayı alıyor. Ondan sonra Türkiye'ye saldırıyor. Bunların amacı bu. Başka bir şey yok. Onun için lütfen gözünüzü açın. Nerede olursanız olun. Birlik içerisinde, dirlik içerisinde şu ocu buculuğu bırakın arkadaşlar.
O öbürünün camisine gitmiyor, o öbürünün camisine gitmiyor. Ya bu nasıl Müslümanlık ya? O onun derneğine gitmiyor, bu bunun. Ya ne var aranızda ya? Ne var? Ne düşman mısınız? Nesiniz? Türkiye'de bile bu kadar yok ayrımcılık ya. Almanya'da olduğu kadar. Ne gerek var kardeşim? Ne gerek var?